Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoyu açtıysanız kendinize ya da yakınınıza uygun fiyata en iyi telefonu arıyorsunuz demektir. Piyasada çok fazla seçenek var. O yüzden bu incelemeyi izlemeden kesinlikle karar vermeyin. Oyun için ya da günlük kullanım için fark etmez, en uygun işlemcili telefonu bulmaya çalışacağız. 5000 liradan 6500 liraya kadar piyasada satılan tam 65 modeli sizin için mercek altına aldım. Ekran, RAM, kamera, diğer özellikler vesaire bir kenara, bir cihazın en önemli parçası işlemcisidir arkadaşlar. İşlemci iyi değilse diğer hiçbir özelliğin önemi kalmıyor. İşlemci iyi ise başka şeylerden feragat edilebiliyor. Ben de bu 65 telefonun işlem gücünü bu şekilde, grafik yani oyun skorunu da bu şekilde sizle paylaşacağım. Başlıyoruz. Ucuzdan pahalıya doğru gidelim. İlk modelimiz 5076 TL fiyatıyla Omix X4. Bu cihaz 8 çekirdekli Unisoc T606 işlemci barındırıyor ve bunun işlem gücü skoru 16, grafik skoru ise 5 olarak karşımıza çıkıyor. İyi mi kötü mü diğer modelleri de inceleyip karar verelim. 5100 liralık Omix X600'e baktığımızda ise Helio G88 ile geldiğini ve 18 puanlık bir işlem skorunu, 7 puanlık da oyun skorunun olduğunu görüyoruz. Bu fiyat bandı için fena skorlar değil. 5000 liranın üzerine çıktığımızda kabul edilebilir RAM miktarı olarak 4 GB bizim için alt sınır olmalı. Peki bu skorlarda alt sınırlarımız ne olmalı? Bundan da videonun devamında bahsedeceğim. 5180 liralık Omix X5'te Helio G37 ile geliyor. İşlem gücü 12, oyun gücü skoru ise 4 oluyor. Günlük işlerinizi yerine rahatlıkla getirebilmeniz için işlem skoru sınırı bu fiyatlarda 16 olabilir. 5224 lira fiyatıyla Teknopova Neo G25 işlemcisiyle 10 puan işlem gücü, 4 puan da grafik skor alıyor. Snapdragon 660 işlemcisiyle çok eski bir model olan Redmi Note 7 16'ya 6 puan alıyor. Telefonda FPS oyunlarını minimum 30 karede oynayabilmek için grafik skorunun alt sınırını da 6 olacak şekilde belirleyelim. 5300 liralık Casper Via M35'te Helio G25 çipi ile belirlediğimiz sınırların çok altında kalıyor. M35 ile aynı çipi aynı fiyatla Redmi 10A'da kullanıyor. 6000 TL'lere yaklaştıkça işlem gücü olarak 20, grafik skor olarak da 10 puanları zorlamamız iyi olur. Bakalım böyle modeller görecek miyiz? Yine 5300 TL fiyata TeknoSpark 9 Pro ise G85 işlemci ve Mali G52 grafik birimi ile işlem gücü olarak 18, grafik performansı olarak da 7 puan alıyor. Bir önceki incelememiz olan 5000 TL'nin altında fiyata telefon aradığım videoda birinci sıradaki telefonumuzla bu çipi kullanıyordu. G37 çipi ile TeknoSpark 8C'de işlem gücü olarak 12, grafik skor olarak da 4 puanda kalıyor. Yine benzer bir çip kullanan Infinix Hot 10 Play'de 12'ye 4 puanda kalıyor. G35'e göre bir tık işlem gücü puanı fazla olan 5400 liralık Vivo Y15S'te de P35 çipi yetersiz denilebilir. Intel diye telaffuz ediliyor sanırım. S23 modeli 16 puan işlem gücüyle sınıra ulaşıyor ancak grafik skoru 5 oluyor. Yine benzer fiyatla karşımıza çıkan Infinix Hot 30i modeli de iyi olmayan düz 30 modelinden daha az bir performans sunuyor. 5450 liralık fiyatıyla Infinix Smart 8 Plus modeli de Plus eklentisine rağmen işlem gücü 12, grafik skoru da 4 sunabiliyor. Yine 5450'ye Omix X400 ise Tiger T610 çipi ile 17 işlem skoru, 6 puanda grafik skoru ile kabul edilebilir sınıra ulaşıyor. Bakalım puan anlamında ne kadar yukarıya çıkabileceğiz. 2023'te çıkan Redmi A2 Plus modeli de alabildiği 12'ye 4 skor ile bizi üzüyor. 5500 liralık General Mobile GM23SE'de uygun fiyata iyi özellikler sunan eski GM modellerinin kemiklerini sızlatıyor. Casper Via M30 da 10'a 4'lük skorla sınırların maalesef altında kalmış. Bu fiyatlarda kabul gören Helio G85 çipini tekrar görüyoruz. Tekrar belirteyim. Sadece işlemci ve grafik performansını puanlıyoruz. Telefonun diğer özellikleri ayrı inceleme konuları. Ancak burada düşük puanlarda kalan modellerin diğer incelemeleri şahsımca gereksiz. Evet, Spark 8 Pro modeli de düşünülebilir bu anlamda. Geçelim diğer modellere. 5600'lük Infinix Hot 20i modeli de sınırı geçemeyenler arasında. T600 ile başlayan Unisoc çipleri grafik tarafında isteneni veremiyor maalesef.
Helio G80 çipini burada ilk kez görüyoruz. G85'in grafik yani oyun anlamında 1 puan gerisinde kalıyor. Bu manada Omix X500'ü diğer artı ve eksileriyle değerlendirerek almak size kalıyor. G81 çipi ile G85'in de grafik skoru olarak 1 puan önünde bulunan Teknospark 30C 5726 liralık fiyatıyla değerlendirilebilir. Bu skorlar UFS depolamayla birleştiğinde günlük kullanım için çok rahat yetebilir ve popüler PUBG, Genshin Impact gibi oyunları 30-35 FPS ile oynar ancak 45 FPS'lere çıkamazsınız. Fiyatlarda biraz eski bir model olan Vivo Y20'de düşük performans sunuyor. Çocukluğumda cep radyoları markası olarak bildiğim Trident, A25 modeliyle P60 işlemcisiyle buralarda biraz cüretkar kalıyor. 6000 liralara yaklaştığımızda ise Reader S23 Pro Max modelinde kullandığı bu işlemciyle sınırımızın altında. 5800'lerde Vivo Y16'ya baktığımızda da işlem skoru 13, oyun skoru da 4 alıyoruz. 6000 liranın altında işlem skoru sınırı 16, oyun skoru sınırı da 6 sınır kabul etmiştik. 6000 TL'nin üzerine çıkınca 20'ye 10 skorları artık talep edeceğiz. Infinix Smart 8 Pro'da G36 çipiyle ve PowerVR grafik birimiyle gördüğünüz skorları verebiliyor. Eski bir Xiaomi telefon olan Redmi 9'da işlemci ve grafik gücü olarak sınırımızın üstünde. G35 çipli Spark 7T'de 12'ye 4 puan almış. 2024 çıkışlı Realme Note 60 Tiger T612 çipiyle grafik performansını düşük tutmuş. Casper VIA M30 Plus 5900 liralık fiyatıyla G25 işlemciyle karşımıza çıkıyor. Realme C21'de de aynı çip kullanılmakta. G36 işlemcili Spark 20C'de işlem gücü olarak 12, oyun skoru olarak da 4 alabilmiş. 5980 TL satış fiyatı görünen Redmi Note 11 R modelinde de Dimensity 700 işlemci görüyoruz. Gerçekten ilginç bir model. Eğer yurt içi kayıtlı ise ve sinyal, frekans problemleri yaşamayacaksanız 10-11 bin liralık telefonlara göz kırpan skorlar bunlar. G37'li Teknospark 10 az önceki rüyadan bizi uyandırıyor. 6000 TL fiyatlara geldik ve bundan sonra biraz daha fazla skorlar bekleriz. Omix X6 işlem gücü skorunda bunu bir nebze yapabilirken grafik skorunda yetersiz kalıyor. Yine 6000 TL fiyatıyla Vivo Y18 G85 çipiyle geliyor. Teknospark Go 2024 modelinin işlemcisi de vasat düzeyde kalabilmiş. C11 modeli de biraz eski ve 6000 TL'de zayıf bir işlemciyle satıldığını görüyoruz. GM22S de vasatın altında maalesef. Oukitel de bu marka ve bu fiyatla daha iddialı özelliklerle piyasaya girmesi gerekirken grafik skoru iyi olmaktan biraz uzakta. GM Era 30'un içinde de mütevazi bir çip kullanılmış. Casper VIA M40'da da G36 işlemcisi kullanılmış. Burada işlemcinin nanometre değeri gösterilmiş. Bu değer ne kadar az olursa telefon ısınması ve batarya tüketimi de o kadar azalacaktır. Şu ana kadarki işlemcilerin çoğunluğu 12 nanometreydi. Ama 5-6 nanometreleri de görmek mümkün olabilir. 6170 liralık Realme C53'ün skorları 18'e 5. Yakın bir işlemci kullanan Hot 12 Pro da benzer performans sunuyor. G85 kullanan diğer bir model de Vivo Y17s. Aynı çipi popüler bir model Redmi 12C'de kullanmış. 6260 TL'lik fiyatıyla GM21 Plus G35 ile sınıfta kalıyor. Yine eski bir model karşımıza çıkıyor. Realme C3i. G70 işlemcisi yeterli görülebilir. Ama bu modelin 2 GB RAM'li versiyonunu tavsiye etmem. Samsung A14'te Exynos 850 işlemci ile 6300 TL fiyat bandında beklentileri karşılamıyor maalesef. Viking A47 T616 işlemcisiyle arada derede bir yerlerde bulunuyor. Vivo Y21'in aldığı skorlar da çok yetersiz. Ovion V10 Lite da yanlış fiyat skalasında olduğunu gösteriyor. Samsung A06'da tanıdık bir işlemciyle geliyor ve bizi çok aşağılara çekmiyor. Realme Note 50'ye baktığımızda ise yine zayıf kaldığını görüyoruz. Aynı markanın C21Y modeli de bir öncekine göre grafik performansında bir adım öne geçiyor.
Redmi Note 11E modeli de videonun ortalarında gördüğümüz R modeli gibi 7 nanometrelik Dimensity 700 kullanıyor. Tekrar söylüyorum, sadece işlemciye bakılmayıp telefon olarak kullanacağımızı bilerek diğer özellikleri de iyi araştırmamız gerekiyor. Iking A30 da grafik performansında maalesef sınıfta kalıyor. Via F30 da bu fiyat skalasında beklentileri karşılamıyor. Realme C51 için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Oppo A16 bizi çok üzüyor. Vivo Y17s de diğer özellikleri incelenip alınabilir bir model gibi duruyor. 6463 TL'ye geldiğimizde ise Casper VIA X30 6 nanometrelik G99 işlemcisiyle işlem gücü skoru olarak 26 ve grafik performans olarak da aldığı 12 puanla bizi gerçekten etkiliyor. Listenin son telefonu olan Infinix Hot 30 da G88 işlemcisiyle tercih edilebilir bir model gibi duruyor. Evet, 5000 TL ve 6500 TL arasındaki tüm modelleri inceledik arkadaşlar. Gerçekten çok değişken skorlara sahip modeller gördük. Bu fiyatların üzerinde olan ve birçok hayal kırıklığı yaşatan işlemciler gördük. Umarım video faydalı olmuştur. Daha üst fiyatlar için incelememiz olacak ve bu incelemeler yeni modeller çıktıkça güncellenecektir. Bu yüzden bu videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.